Merhabalar sevgili Kova, yükselen burcu Kova olan dostlar. 6-12 Mart haftasında neler olacak gökyüzünde sizin için önemli. Özellikle Satürn'ün burç değiştirmesi 2,5 yıldır çünkü burcunuzda ilerliyordu, Kova burcunda ve 7 Mart günü hem Başak burcunda dolunay ve aynı zamanda da dolunaydan hemen sonra Satürn artık sizin burcunuzdan ayrılarak Balık burcuna geçiyor. Bu 2,5 yıllık döngüyü tamamlayan aslında 30 yıllık bir döngü. Çünkü bir daha 30 yıl sonra sizin burcunuzda olacak Satürn ve sizin için zor bir süreci aslında atlatmış, tamamlamış olduğunuzu söyleyebilirim. Bir bakıma da gözünüz aydın diyeyim. Önümüzdeki süreçte Satürn'ün balığa geçtikten sonraki süreci, yani bundan sonraki 2,5 yıllık süreç çok daha kolay, daha rahat ve daha akışta ilerleyebileceksiniz. Diğer yandan bu haftanın önemli bir dolunayı var. 7 Mart günü 16 derece Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Hem bu haftaya tabii ki ayın 20'sine kadar olan süreçte de etkilerini hepimiz hissedeceğiz. Siz nasıl hissedeceksiniz? Hemen şimdi ona bakıyoruz. Evet, pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Çarşamba gününe kadar bu arada tabii ki dolunayın etkilerinde aktif olduğu bir gün. Dolayısıyla mesela 8. evinizde bu arada gerçekleşiyor dolunay. Finansal yapılandırmalar adına bir takım fırsatlar verecek size. Şimdi Başak demek herhangi bir konuda eksiklik varsa, düzensizlik varsa, bir plan eksikliği varsa buralarda yeni düzenlemeler getirme anlamına çalışacaktır. Bunlar neler olabilir? Başta tabii ortak kaynaklarımız dediğimiz alan, paylaşılan paralarımız. Bunlar ortaklı işten, eşin belki finansal yapısı, ortak hesaplar. Diğer yandan bankalar, krediler, vergilendirme sistemleri, sigortalar mesela, emeklilik, bu gibi konular işte bu dolunayın yapı taşları olacak. Eğer burada yapılanması gereken bazı eksikler varsa, mesela pazartesi günü özellikle burada resmi başvuru, mesela evraklı işler için gayet uygun bir gün. Aynı zamanda Uranüs ve Güneş'in ve gökyüzünde diğer açıların da iyi olduğu bir gün. Burada herhangi bir girişim, başlangıç, müracaat için güzel. Salı gününe geçiyoruz. Dolunay günündeyiz malum. Saat 15.40'da 16 derece Başak Burcu'ndaki dolunayımız gerçekleşiyor. Ve duygusal olarak biraz stresli ve gergin hissedebiliriz. Genel olarak dolunay etkileri böyle çalışır. Ve dolunayın Uranüs'ten sürprizli dediğimiz bir açısı var. Mars'tan bir karesi var. Sert etkileri de var açıkçası. Şimdi finansal konularda bir takım yönetilmesi gereken durumlarınız varsa, bunları böyle kriz gibi yönlendirebilirse, yani öyle algılayabilirsiniz açıkçası. Çünkü 8. ev biraz daha mücadele ettiğimiz alandır. Tabi Mars İkizler Burcu'nda hala sizin için belki biraz daha eş, çocuklar, onlarla ilgili konular olabilir ama Merkür'e de baktığımızda Güneş'in yanında ve Satürn oraya geçtiğine göre kazançlarınızı değerlendirmek, borçları ödemek, yapılandırmak, belki de yeni bir borçlanma sistemine girmek gibi sürpriz etkiler de burada gelebilir. Şurada altını çizmek istiyorum. Mars'tan bahsettim. Balık steryumu para evinizde olduğu için özellikle önümüzdeki dönem, bilhassa da 10 Mart'tan sonraki süreçte eğer para piyasalarıyla ilgileniyor, bazı yatırım araçlarını takip ediyorsanız daha kontrollü ve dikkatli olmanızı tavsiye ederim ki özellikle 13, 14, 15 Mart işte Mars'ın hem Güneş'e daha sonrasında Neptün'e kareleri olacak. Burada bir takım yanıltıcı durumlar olabilir, bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Yani finansal anlamda biraz daha dikkatli olmanız gerektiren bir dolunay süreci olacak. Onu belirtmek istiyorum. Evet, çarşamba gününe baktığımızda Ay hala Başak Burcu'nda olacak. Ve saat 5 gibi de artık Terazi Burcu'na geçecek. Perşembe ve Cuma Ayın terazi seyahati siz kovalara aslında bence önemli destekler verecek. Mesela seyahattir, hukuki işlerdir, eğitim, öğrenim, oralardaki bir takım gelişmeler ki ticari anlaşmalar için de önemlidir bu.
İşte buralarda seyahat de olabilir bu arada. Bir takım küçük kısa seyahatler de yaptırabilir. Perşembe, Cuma buralar aktif. Şimdi tam önemli bir aksınızda aslında Jüpiter ve Venüs var. Koç burcunda ilerliyor ve bu hafta orada da önemli bir gelişme olacak hafta sonunda. Dolayısıyla biraz ticari konulara, seyahatlere, yakın çevrenizde olan bitenlere de biraz daha fazla çekilebilirsiniz. Ve Perşembe günü bu anlamda biraz gerilimli açılar var açıkçası. Böyle gereksiz tartışmalara, mücadelelere, gereğinden fazla abartılı büyük girişimlere sebebiyet verebilir. Perşembe günü o anlamda kontrollü olmak gerekiyor. Evet, Cuma günü nispeten daha iyi bir gün, özellikle öğle saatlerinde. Ama yine kontrollü olması gereken bir gün. Hafta sonuna geldiğimizde cumartesi, pazar ayın artık konumu değişiyor ve seyri de değişiyor. Akrep burcuna geçecek ve bu hafta sonunda aslında cumartesi günü gökyüzünde o kadar çok açı var ki ve sürprizli de açılar var, güzel de açılar var aslına bakarsanız. Sizin için şu ana kadar bahsettiğim konularda şöyle hayatınızın genelini böyle bir yön vermek, plan yapmak, toparlamak, belki mesleki konu işinizle ilgili olabilir, hayatınızın diğer evrelerinde hayata sokabilecek, İnanın sürprizli gelişmeler de olabilir. Mesleki anlamda mesela bir takım planlar içerisinde olabilirsiniz. Bir fikirler vardır, bir şeyleri değiştirmek, yeni bir iş kolu falan mesela düşünebilirsiniz ki bu aslında kovalar için Satürn'ün seyahatini eğer uzun uzun böyle konuşacak olursak çok önemli olacak. Doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Birçok kova mesleki anlamda gelirlerinin yönünü değiştirecek girişimlerde bulunabilirler. Evet, cumartesi günü böyle sürprizli bir gün. Anlaşmalar yapmak, farklı sıra dışı gelişmeleri hayatımıza olumlu şekilde yansıtmak için güzel. Pazar günü ise aslında haftanın en önemli günü, çünkü Jüpiter, Koç burcundaki Jüpiter Şiron'la kavuşumda bulunacak. Bu hepimiz için gerçekten çok önemli bir şifalandırma olayı diyebilirim. Hem sizin için hem ülkemiz için de umarım güzel gelişmeler getirsin, güzel olacağını düşünüyorum. Ama aynı gün sabah saatleri stresli, akşam saatleri yine Mars'ın %150'likleri var açıkçası. Biraz gerilimli açılar var. Dolayısıyla da önemli münakaşa, işte böyle gerginlik yaratacak veya polemik yaratacak durumlardan biraz uzak durmakta fayda var. Ama genel olarak bence o hafta sonu haftanın en olumlu zaman dilimi olacak ve siz de böyle biraz daha rahat ilerliyor olacaksınız. Çünkü artık Satürn burcunuzda değil sevgili kovalar. Evet, genel itibariyle oldukça aktif günlerden geçiyoruz. Dolunay'ın sert etkileri de var. Ve toplumsal alanda da yine özellikle su, bağışıklık sistemi, hastalıklar, salgınlar, beklenmedik ani olaylara gebe bir dolunay. Lütfen bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenmeyi, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.